Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün sahurda hemen 10 dakikada hazırlayıp yiyebileceğiniz yumuşacık, çok lezzetli katmer gözleme yapıyorum. Bunun için bir tatlı kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı şekerimi kasemin içerisine aldım. 2 su bardağı kadar oda sıcaklığından biraz daha fazla ılık suyum var. Şimdi şekerimi ve suyumla beraber mayamı karıştırıyorum. Maya kullanmadan da biliyorsunuz çok güzel katmer ve gözlemeler yapılabiliyor. Ama mayalı olunca biraz daha yumuşak güzel oluyor. O yüzden ben bu sefer mayalı yaptım. Ama mayasız katmerlerim de videolarım arasında var. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi benim 4 su bardağı eleyerek koyduğum unum var. Kontrollü olarak koyacağım. Hemen şöyle bir yarısını önce alacağım, sonra diğer yarısını. Normalde 4 su bardağı yeterli geliyor ama her zamanki gibi unun hasatına göre, markasına ve üretimine göre değişebiliyor su alış miktarı. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Çok kolay hemen hazırlanıyor. Güzel, yumuşak bir hamur, ele yapışmayan güzel bir yumuşak bir hamur yapacağız. Çok fazla da bekletmeyeceğiz. Hem maya az hem de kabaracak bir ürün yapmıyoruz. Yumuşaması için kullandık. Şimdi ben ellerimi güzelce yıkamıştım. Spatulama da biraz un serpip elimle yoğurmak istiyorum bu kısımdan sonrasını. Ve şimdi bir 2 çay kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Hamurumu güzelce yoğuracağım. Bir bardak daha unum var kenarda. Bunun yarım bardağını tekrar ilave ettim. Şimdi elim tabii çok fazla yapışkan hamurlu olduğu için fazla yapışıyor. Bir elimi temizleyeceğim. Ona göre bakacağım. Daha fazla, çünkü sertleştirmek, fazla un almak istemiyorum. Elimi temizledikten sonra belki de bunu yeterli gelebilecek. Evet arkadaşlar, elimi yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi yapışması geçti. Şimdi ben bunu biraz tezgahıma alacağım. Tezgahımda yoğurmak istiyorum 3-5 dakika kadar. Gerekirse un ilavesi yapacağım ama yapışmıyor, gördüğünüz gibi gayet güzel. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel performans alırız arkadaşlar. Biraz un serpmek istiyorum. ...2-3 dakika yoğuracağım ve dinlenmeye alacağım. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan şöyle yumuşak bir hamurumuz oldu. Tekrar ben kaseme koyacağım ve bir 10 dakika kadar, çok fazla değil, 10 dakika kadar dinlendireceğim. Arkadaşlar benim şöyle bir parça lorum var. Bir 200 gram kadar. İçini çünkü bol tutunca çok daha güzel oluyor. Bir yarım demete yakında maydanozum var. Şimdi maydanozlarımı güzelce incecik diliyorum. Dildiğimiz maydanozlarımızı da peynirlerimizin üzerine katacağız ve iç harcımızı hazırlamış olacağız. Şöyle tekrar üstünden geçiyorum. Evet, maydanoz ve peynirimin üzerine bir parça, çok değil, karabiber çektim. Karabiber çünkü güzel bir lezzet veriyor. Bütün malzememi karıştırıyorum. İç malzemem hazır. Şimdi hamuruma geçebiliriz. Hamurum bir 10 dakika kadar dinlendi. Çok fazla dinlendirmemize gerek yok. Şöyle hemen hamurumu toparlayıp tezgahımın üstüne alacağım. Birazcık un serperek ve tekrar biraz yoğuracağım hamurumu. Tezgahı unlamak önemli arkadaşlar.
Hafif hemen yoğurup bezelerimi ayıracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi bezemi ayıracağım. Şöyle bir ortadan önce bölüyorum. Sonra mandalinadan biraz büyük bezelere ayırıyorum. Tekrar her böldüğüm parçayı 5'e bölüyorum ve beze haline getireceğim. Bezeleri köşelerini birleştirerek yuvarlak hale getiriyorum. Un koyduğum tahtamın üzerine bezelerimi diziyorum. Eşit parçalar olmasına dikkat edelim bezelerimizin. Evet, bezelerimizin hepsini hazırladık. Tahtamızın üzerine aldık. Tahtayı unlamayı unutmayın arkadaşlar. Bezelerimizin de üzerini şöyle hafif unluyoruz ve açma işlemine geçiyoruz. Tezgahımızı bolca unlayıp merdanemizle, oklavayla değil, merdane gayet yeterli. Merdanemizle hamurumuzu açıyoruz. Hamur gayet kolay açılıyor arkadaşlar. Biraz inceldiği zaman yeterli. Zaten çok fazla büyük yapmayacağız. Tavada pişireceğiz. Bu raddeden sonra unlamanıza gerek yok. Yeteri kadar unlu. Masada yapayım bugün size istedim. Masa bile yeterli gelmedi yerim gördüğünüz gibi. Bu incelik yeterli arkadaşlar. Çok fazla inceltmeyelim çünkü çok fazla kıtır kıtır olur. Şimdi benim 100 gram tereyağım vardı. Tereyağımı erittim. Fırçam yardımıyla hamurumun üzerine tereyağımı sürüyorum. Hazırlaması çok kolay gördüğünüz gibi. Bunda fazla bekleme aşaması da yok. Her yerin yağlanması önemli. Şimdi hamurumun bir tarafını ortaya katlıyorum. Tekrar üzerine yağ koyuyorum. Dediğim gibi iyice yağlayacağız. Diğer tarafı da katlıyoruz. Şimdi hazırladığım iç harcını ortasına bolca koyuyoruz. Üzerini katlıyorum. Elimle bastırıyorum ve hazırladığımı kenara alıyorum. İkincisine geçiyorum hemen. İkinci hamurumuzu açıyoruz. Dediğim gibi çok ince açmayacağız arkadaşlar. Çok kıtır kıtır olur çünkü ince açarsak. Börek yapmıyoruz. Bu incelik yeterli oluyor. Merdane ile de açtığımız için hiç hamur açmamış kişiler de gayet güzellikle açabilirler. Gayet kolay, hiç zor değil. Gördüğünüz gibi kolaycacık büyüyor ve inceliyor. Evet, bu incelik yeterli. Tekrar aynı işleme geçiyoruz. Yağımızı güzelce dağıtıyoruz hamurumuzun üzerine.
Hamurumuzu katlıyoruz. Tekrar yağlıyoruz. Bütün hamurları aynı işlemden geçiriyoruz. Bunu da size göstermiş olayım. Daha fazla sıkmayayım. Ondan sonrasını ben kendim yapıp finalde pişirirken göstereceğim. Bu kadar kolay aslında. Hemen sahura 5 dakikada inanılmaz bir lezzet ve keyifle yiyebileceğiniz bir katmer gözleme. Üzerine katlıyoruz. Kenarlarına güzelce bastırıyoruz yalnız. Birazdan açacağımız için, patlamaması için. Evet, bütün hamurlarımızı güzelce katladık. Şimdi bir miktar, çok azıcık hemen un serpip merdanemle çok bastırmadan hamurumu inceltiyorum. Tereyağlar dondu. Dolayısıyla kolay bir şekilde açılıyor. Çok fazla inceltmeyeceğiz. Daha katlı olsun, daha ince ve lezzetli olsun diye. Şimdi bu açtığımızı hemen tavamıza götürüyoruz. Açıp tavamıza koyup pişiriyoruz. Evet, geniş bir teflon tavam var benim, tepsi tavam. Altını çok fazla açmadım. Orta ateşte altla önlü güzelce kızartacağız. Çok fazla harlı ateşte yapmayın arkadaşlar. Çünkü o zaman dışı çok çabuk kızarır ve çıtırdar. Fakat içi tam pişmez. O nedenle orta ateşte, kısıktan biraz yüksekte, alt üst olarak pişireceğiz. Harika katmerlerim hazır arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Hepsi nefis oldular. Yumuşacık, mis gibi. Kesip şimdi içlerini de göstereyim size. Nefis, çok güzel, yumuşacık, mis gibi, tereyağlı. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sahura mutlaka bu katmer gözlemelerimi yapın. Bayılacaksınız. Hala sıcak olduğu için kesmekte zorlanıyorum. Kusura bakmayın çünkü ellerim yanıyor. İçini göstermek istiyorum. Bakın, incecik, yumuşacık ve kat kat. Görüyor musunuz? Tam katmer arkadaşlar. Yumuşacık. Bu gözlemeleri yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. En kısa zamanda tadına bakın ve deneyin. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Bu tarz videoların devamını arzu ediyorsanız lütfen beğen ve yorum seçeneklerini tercih edin. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bay bay.